Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapacağımız bluzun bitmiş halini göstermek istedim. Bak, kol kısmı şurası dar ama daha sonra genişliyor. Şöyle balon kol şeklinde. Yani hiç artırma yapmadan düz şekilde ördük. Kollarımız bu şekilde. Bedenimizde şöyle bir örneğini göstermeye çalışayım. Yakamız da çok hafiften sıfır yaka, yani çok oyuk da değil. Çok fazla oyuntu yapmadım çünkü lastik örmedim göründüğü gibi. Bu kesmelerimiz düzgün olduğu için yani ilave bir lastiğe de gerek yok. Ama eğer etek ucundaki gibi lastik yapmayı düşünüyorsanız daha aşağıdan oymanız gerekiyor. Yaka kısmımızda arka ve ön aynı şekilde. Bluzimize simli ipten 4 tane 50 gramlıktı, yani 200 gram simli ipten kullandım. Beyaz ipim de 5 tane beyaz ip kullandım. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle Himalaya'nın bambu ipiyle ve Nazlı Gelin Garden Metalik iplerini kullanarak bir bluz çalışması yapacağız. Bu ipimiz renk numarası şöyle simli bir ip. İsterseniz koyabilirsiniz. Ben 2 kat olarak öreceğim, biraz parlaklık versin diye. 50 gramlık 280 metre. Bambu ipimizde 100 gram 250 metre. Şöyle renk numarasını da göstereyim. Şiş numaramda 4,5. Ben ön hazırlığımı, lastik kısmını ördüm. Şöyle 2 ters 2 düz olarak. Yaklaşık bir 11 sıra kadar ördüm. Sayımız da arka ön aynı olacak arkadaşlar. 112 ilmek. 7 düzle başlayacağız. 7 düz 7 ters 7 düz 7 ters olarak. Arada sadece bir tane ilmeğimizi düz yapacağız. Daha sonra sağ tarafın tekrarını sol tarafta da yapacağız. Şimdi ilmeğimiz 112 ilmek. Örneğe geçerken sonunda bir ilmek artıracağız. Şurada da iplerin isimleri yazıyor arkadaşlar. Renk numaralarını öğrenmek istiyorsanız. Dediğim gibi 4,5 numaralı şiş kullanıyorum. 2 ters 2 düz olarak 11 sıra 112 ilmeği lastik olarak ördüm. Şimdi örneğimize geçeceğiz. 7 ilmek düzle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi kendime doğru çevirdim. 7 tane ters. Yedi. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 7 ilmek düz. Tekrar ipi öne aldım. Kendime doğru çevirdim. 7 tane ters. Tekrar ipimi öne aldım. 7 tane düz.
Tekrar ipi kendime doğru alıyorum. 7 tane ters. Şimdi burada 56 ilmeğimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42. Bir tur daha yapacağız. 7 düz ve 7 ters olarak. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 düzle başladık arkadaşlar. 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters olarak böyle 8 tane grup yaptık. Yani 7, 7, 7, 7, 7 olarak bu kısımda şu anda 8 tane örneğimiz var. Toplamda 56 ilmeğimiz oluştu. Şimdi tam orta noktaya geldik. 7 düz tersle orta noktaya geldik. Sadece bir tane düz yapıyorum. Ve bu bir düzümüze, burası tam orta noktamız. Şöyle işaretimi koyuyorum. Şimdi tam tersini yapacağız. 7 tersle orta noktaya gelmiştik. Bir tane düz yaptık. Tekrar ipimi çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersle diğer tarafa başladık. Tekrar 7 düz. İpi çeviriyorum. 7 tane ters. Tekrar ipi çevirdim. 7 tane düz. İpi çeviriyorum. 7 ilmek ters. İpi tekrar çevirdim. 7 ilmek düz. İpi tekrar kendime doğru çevirdim. 7 ilmek ters. İpi tekrar ön tarafı diğer tarafa aldım. Burada 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek artırıp burayı da 7 ilmek yapacağız. Şöyle hemen ilk ilmeği bakın şöyle arkadan bir kere ördüm. Bir kere de önden örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düzle bitirdik. 7 ilmek düzle başlamıştık. Tam şu orta noktanın kenarında 7 ilmek ters ve diğer tarafında 7 tersle başlayarak yine 7 ilmek düzle bitirdik. Örgümüzün arka tarafında gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar ilmekleri. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Sıranın sonuna kadar bu şekilde. Yani arka tarafta hiç kaydırma yapmayacağız. 7 tane ters, 7 ilmek düz. Yani bu tarafta ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmekleri düz,
Ters ilmekleri ters. Sıranın sonuna kadar gidelim. Yalnız şuradaki bir ilmeğimizi atlamayalım. Diğer tarafta ters yapmış, pardon, düz yapmıştık. Bu yönde bir ilmek düz olarak, bakın diğer tarafta düz ördük. Bu yönde bir ilmeğimiz ters olacak. Yani sağında 7 düz, solunda 7 düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ön yüze geldik. 7 düz 7 ters olarak örneğimizi kurmuştuk. Bundan sonra artık hep birer ilmek kaydırarak gideceğiz. Yani buradaki 7 olan ilmek sayımızı 6 düz olarak öreceğiz. 6 düz, aradaki sayılar hiç değişmiyor arkadaşlar. Hep 7. Sadece şu orta noktasındaki ilmeğimiz 1 de bu sıra 3 olacak. Şimdi 6 düz olarak başlayalım. 1 2 3 4 5 6. Bakın bir tane düz ilmeğimiz kaldı. İpimi çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. Bakın burada bir ilmek tersimiz var. Onu düze çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipimi kendime doğru aldım. Bir ilmek düzümüz var. Ters olarak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın şuradaki ters ilmeğimizi düzle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. 7 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7. İpi diğer tarafa aldım. Bakın şurada bir ilmek tersimiz var. Onu düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipi kendime doğru çevirdim. Bakın şuradaki bir düz ilmeği terste başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. İpi diğer tarafa aldım. Şimdi tam orta noktaya gelmiştik. Burada bir ilmek düzümüz vardı. Şimdi 1 2 3 ilmek düz olacak burası. Yani buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. 1 tam bir ilmek ördüğümüz orta noktayı örüyorum. 2 ve yanındaki bir ilmeği örüyorum. 3. Şimdi orta noktamızda 3 ilmek düzümüz oluştu. İpi kendime alıyorum. Bu sefer de diğer tarafa doğru kaydırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Bakın şuradaki bir ilmek düzü ters örüyorum. 7. Tekrar 7 düz. Buradaki bir ilmeği örüyorum. 7. İpimi kendime çevirdim. 7 ilmek ters. Tekrar ipi diğer tarafa aldım. 7 ilmek düz.
İpi kendime doğru çevirdim. 7 ilmek ters. İpi diğer tarafa aldım. 7 ilmek düz. İpi kendime doğru çevirdim. 7 ilmek ters. Bakın şuradaki düz ilmeği ters örüyorum. 7. İpi diğer tarafa aldım. Şimdi bu tarafta da 6 ilmeğimiz kaldı. Baştaki ve sondaki ilmek sayılarımız hep aynı olacak arkadaşlar. 6. Arka tarafında dediğim gibi arka tarafta hiçbir işlem yok arkadaşlar. Ters ilmeklerimiz ters, düz ilmeklerimizi düz. Şu ortada noktadaki bakın bir olan ters ilmeğimizde 3 ilmek oldu. Şimdi arka tarafını örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak ön tarafa gelelim. Yedi ilmekle başlamıştık. Bu sırada 6 ilmeğimiz oluştu. Gittik, geldik. Şimdi 3. turdayız arkadaşlar. Şimdi de 5 ilmek örerek yani buradaki sayıları 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak bu kenardaki düz ilmekleri bitireceğiz. Diğerlerini de bu tarafı sağa doğru, diğer tarafı da sola doğru kaydırma yapacağız. Şimdi 5 ilmek düz ile başlıyoruz. 1 2 3 4 5. İpimi kendime doğru çevirdim. Bakın şurada kalan 6. ilmek düzümüzü ters yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar ipi diğer tarafa çevirdim. Düzle başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İpi kendime doğru çevirdim. Şuradaki düz ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Dediğim gibi bu aradaki 7'şer ilmekler hiç değişmiyor. Baştaki ilmeklerimiz her seferinde her sıra birer tane azaltarak devam ediyoruz. Şimdi orta noktaya kadar örelim. 7 ilmek ters, 7 ilmek düz olarak. Yedi. Tekrar çeviriyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın orta noktaya geldik. 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Şimdi bu sıra 1, 2, 3, 4, bir tane de buradan öreceğiz. 5 olacak. Yani bu aradaki bir ilmeğimiz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 olarak devam edecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. İpi çeviriyorum. Tekrar 7 düz 7 tersle başlayarak 1 2 3 7 tersle başlayarak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. 7 ipi çeviriyorum. 7 düz olarak örüyorum.
Sıranın sonunda da 5 ilmek düzümüz kalacak ve tekrar tersini örelim. Şimdi ön yüze geldik. Her sıra birer tane azaltarak yaptığımız için bu sırada da 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Bakın şuradaki bir ilmek düzü terse çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ipi öne alıyorum. Buradaki bir ilmek düzü kaydırıyorum. Düzle ters olan ilmeği kaydırarak düzle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dediğim gibi bu aradaki ilmek sayılarımız hep 7, hiç değişmiyor. Sadece başlarda birer tane eksilterek başlayınca otomatik örneğimiz, terslerimiz ve düzlerimiz kayıyor. Yedi ters ördüm. Yine tam orta noktaya geldik. Bir sıra önce 5 olan düz ilmek sayımız bu sıra 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın yanındaki bir tane ters ilmeği de örüyorum. 7. Daha sonra 7 ters 7 düz olarak devam edeceğiz. Şimdi örneğimiz biraz çıkmaya başladı. Bakın 7 düzlerimiz, 7 terslerimiz hep sağa doğru kayıyor. Burası tam orta noktamız. Diğer tarafta da sola doğru kayıyor. Yani 7 düzle başladık. 7, bir dahaki sıra 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak kenarımız bitecek. Buradaki düzümüz bitecek. Orta noktamızda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 olarak devam edecek. Şimdi biraz bu şekilde devam edelim. Tekrar orta noktada örnek kurmasını göstereyim. Şöyle bir modeli göstereyim arkadaşlar. 7 ilmek düzle başladık. Her ön yüzde birer tane azaltarak şu anda bir tane düz ilmeğim kaldı. Bir düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters, 7 düz, 7 ters ve şurası da tam orta noktamız. Bakın bir düzle başlamıştık. Şu anda bu arada 13 tane ilmeğimiz düz ilmek. Sol tarafta sağ tarafın tam tersi yönünde. Yani buranın da sonunda sadece bir ilmek düzümüz var. Şimdi bir ilmek düz kaldı. Bunu da artık yok edeceğiz. Yani 7 tane tersle başlıyoruz. Bir ilmek düzümüzde bitmiş sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ördüm. Bakın şurada bir ilmek düzümüz, tersimiz var. Onu düz örüyoruz. 7 tane düz. Yedi ters. Ya bu aradaki ilmek sayılarımız hiç değişmiyor. Birer tane kayıyor sadece.
Şimdi orta noktaya kadar beraber örelim. Yedi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Orta noktaya geldik. Şimdi sıranın başında 7 tane ilmeğimiz oluştuğu zaman ortada, yani 7 düzle başlamıştık, ortada bir tane düz yaptık. Şimdi 7 tersle başladık. Bu orta noktada yeniden örnek kuracağız. Bakın şuradaki bir ters ilmeğim, bir düz yapıyorum, 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek ördüm. İpimi çeviriyorum. Sadece bir ilmek ters. İpi tekrar çeviriyorum. 7 ilmek düz. Altı, 7. Bu arada yeniden, hatta şu işaretimizi yukarı çıkaralım. Burada bir ilmek ters ördük. Burası tam orta noktamız. Yani başta 7 düzümüz vardı ilk başlarken, ortada bir düzümüz vardı. Kaydıra kaydıra bitirdik. Şu anda 7 tersle başladık. Ortada da bir ilmek tersimiz. Bir dahaki sıra bu bir ilmek yine aynı şekilde 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11, 13 olarak devam edecek. Yani bu arada da ters örgümüz çıkacak şu anda. Her seferinde bu ortada 13 ilmek olduktan sonra bir dahaki sıra bu ortada birer ilmek örnek kurarak örneğimiz şu şekilde kaymış olacak. Şimdi 7 tersle başladık. Bir dahaki sıra 6, 5, 4, 3, 2, 1 olarak burası bitecek. Tekrar ilk sıra gibi düzle başlamış olacağız. Bu ortada da ilk düzle başladık. Şimdi ters örnek kurulacak. 13 olduktan sonra yine düz örnek çıkacak aradan. Bu şekilde sağa ve sola doğru örneğimiz kayarak devam edecek. Yapması inanın ki kolay, yani sayacağız ama anlatırken biraz zorlanıyorum tersleri düzleri, ama yaparken eminim çok rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi bu şekilde kol altı mesafemiz olana kadar boyunu istediğiniz kadar örebilirsiniz. Şimdi ilk örneğimiz bir düzle başlamıştı. 13 düze kadar gittik. Bir dahaki sıra 7, 7 ve ortada bir tersle ikinci örneğe başladık. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. örnekteyim. Bu boy uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz ama ben size şimdi şöyle 1 santim vereyim. 38,5 santim kadar ördüm. Şimdi bu düz örneğimizde 2, 4, 6, 7, 7 ilmeğimiz var. Kenarda da 4 tane düz ilmeğimiz. O sırada şimdi sadece kol altına 3 ilmek keseceğim. Kol yerimiz belli olsun diye. Yani takma kol yapmayacağım. Düşük kol yapacağım ama yine de kol yerimiz belli olsun diye burada 3 ilmeği kesiyorum.
ikisini bir alıyorum. Bir ilmek kestim, takıyorum. Tekrar ikisini bir alıyorum. İkinci ilmeği kestim, takıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte alıyorum. 3 ilmek kestim. Şimdi burada yine kaydırma yapacağız. Yani şuradaki düz ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6 tane ters ilmek öreceğiz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters ördüm. İpimi çeviriyorum ve yine kaydırmamı yaparak arada 7 ilmek düz ve 7 ilmek ters olarak sıranın başına kadar gidiyorum. Aradaki ilmeğimiz 9 olacak. 9 düz ilmek olacak. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Geri dönüyorum ve burada da yine 3 ilmek kesinti yapacağız. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 takıyorum. 2 takıyorum. 3. Arka tarafta zaten ilmeklerimiz düzse düz, terse ters olarak örüyoruz. Şimdi bu şekilde yine örneğimiz devam edecek. Yaka oyuntumuz olana kadar başka kesme yapmadan devam ediyoruz. Evet, sadece burada da bir 3 ilmek kestik. Artık yaka oyuntumuz olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle örneğimizi tekrar bir göstereyim. Hem sağda hem solda 3 ilmek kestik. Artık başka kesmemiz yok. Bu şekilde devam ediyoruz.